Tarih 2 Temmuz 2026. Şöyle bir manzarayı gözün önüne getirmeni istiyorum. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndesin. Gündem inanılmaz yoğun. İşte ekonomi var, dış politika, belki yeni bir yasa tasarısı falan konuşulacak. Ama hiçbiri konuşulmuyor. Aynen öyle. Hiçbiri yok. Kürsüde, kulislerde, hani o vekillerin telefon ekranlarında falan tek bir isim yankılanıyor. Bir siyasi parti lideri değil, hani bir bakan falan hiç değil, bir komedyen. Deniz Göktaş. Yani sadece bir mikrofon ve bir tabure ile sahneye çıkan bir adam şu an ülkenin en ciddi kurumunun tam ortasına el bombası gibi düşmüş durumda. Bugün bu dosyayı açıyoruz ve elimizdeki materyaller valla kelimenin tam anlamıyla alev alev yanıyor. Ya sadece mecliste sınırlı kalsa yine iyi. Medya tam anlamıyla ikiye hatta üçe falan bölünmüş durumda. Bir taraftan ana akım haberlerini tarıyoruz, diğer taraftan bağımsız yayıncıların tepkilerini süzüyoruz ve ortaya çıkan tablo yani inanılmaz derecede kaotik. Kesinlikle kaotik. Bak hemen elimdeki notlara dönüyorum. Olayın merkezinde Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz isimli o malum gösterisi var. 1 Haziran 2026'da Harbiye Cemil Topuzlu'da kaydedilmiş ve topu 8 gün önce YouTube'a yüklenmiş. Düşün yani sadece 8 gün ve video şu an 9 milyondan fazla izlenmeye ulaşmış durumda. İnanılmaz bir rakam. Değil mi? Yani bu kabaca ülkedeki her 10 kişiden birinin bu videoya tıkladığı anlamına geliyor. Ama bu masanın etrafında toplanmamızın asıl sebebi bu viral başarı değil. Bu büyük kahkaha tufanının hemen ardından kopan o devasa fırtına. Evet, hani gösterinin YouTube'a düşmesiyle birlikte başlayan o zincirleme reaksiyon aslında asıl incelememiz gereken fenomen. Ya sabahtan beri önüme düşen başlıklara bir baksana. Cüneyt Özdemir yayına girmiş. Başlık şu: Deniz Göktaş gözaltına alındı, nereden geldi, neden gözaltında, TBMM'de nasıl tartışıldı? Yani sadece 11 saat önce oldu bu olay. Ekranı kaydırıyorum, Erkam Tufan'ın yayını çıkıyor karşıma. Sarayda Deniz Göktaş krizi. Hı hı. Orada Selahattin Demirtaş'ın bile konuyla ilgili birine deniyor dediği konuşuluyor. Başka bir sekmeye geçiyorum, hani Can Dündar ve Erka Carer olayı sarayın son entrikası ekseninde okuyor. Ortada devasa, çok katmanlı bir siyasi kriz var ve işin en garip tarafı ne biliyor musun? Bütün bu fırtına, hepimizin zaten bildiği şeylerin sahnede söylenmesi yüzünden koptu. İşte bu aslında tam olarak bir kırılma noktası. Bizim burada yapacağımız şey, hani bu siyasi başlıkların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu tartışmak değil. Kesinlikle tarafsızca bakıyoruz. Aynen, yani bu olay artık bir adliye haberi veya günlük bir siyasi atışma olmaktan çıktı. Karşımızda mizahın bir toplumun sinir uçlarıyla nasıl oynayabildiğini, işte ifade özgürlüğünün sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini gösteren muazzam bir laboratuvar deneyi duruyor şu an. O halde asıl sorumuzu masanın tam ortasına bırakalım bence. Sen de düşün bunu. Herkesin zaten bildiği, her gün dolmuşta, ne bileyim markette, ofiste, iliklerine kadar yaşadığı o tanıdık Türkiye gerçeklerini binlerce kişinin önünde, o dev spot ışıkları altında anlatmak için bir insanın motivasyonu ne olabilir? Yani neden bir insan sonunda gözaltına alınacağını, mecliste tartışılacağını, böylesine bir siyasi fırtınanın merkezine oturtulacağını bile bile bu riski göze alır? Gidiyor, bunu anlamalıyız. Dur, valla tam bu noktada araya gireceğim çünkü videonun yapısı bana çok tuhaf geldi. Bölüm başlıklarına, yani YouTube'daki o chapter'lara baktım. Adeta bir haber bülteninin içindekiler kısmı gibi. Düşünsene, sırayla gidiyor. Gündem, hemen ardından İmamoğlu, sonra Erdoğan, üniversiteler. Sonra da bir anda medyaya atlıyor. Bitmedi ki. Fatih Altaylı, Celal Şengör, İlber Ortaylı, sonra aniden sanki sosyolojik bir makaleye geçiyor. İşte boykot, Kadıköy, muhafazakar ailelerin seküler çocukları ve milliyetçiler. Son 5 yılın Türkiye panoramasına bir saate sığdırmış gibi resmen. Ya iyi de benim anlamadığım şey tam olarak bu zaten. Bunlar hani her gün Twitter'da, haber sitelerinde maruz kaldığımız, akşam haberlerinde izlemekten artık içimizin şiştiği konular. İnsanlar neden kendi dertlerini, zaten ezbere bildikleri bu siyasi karakterleri ve o sosyolojik çatışmaları bir de sahnede izlemek için o harbiye biletlerine yüzlerce lira verip salonu hınca hınç dolduruyorlar? Bana aşırı mantıksız geliyor. Haberi haberde izlersin, komedi kulübüne ise bundan kaçmak için gitmez misin? Valla mantıksız görünmesi çok normal. Çünkü burada satılan şey yeni bir bilgi değil. Seyirci oraya aydınlanmaya falan gitmiyor. Burada büyüleyici olan şey
O bilginin bir komedyenin zihninden geçerek uğradığı dönüşüm. Nasıl yani? Yani bilginin ne olduğu değil, nasıl yapılandırıldığı önemli. Normalde senin haberlerde veya sosyal medyada gördüğün Türkiye, birbirinden kalın, hani o aşılmaz duvarlarla ayrılmış bir Türkiye'dir. Yani şu kutuplaşma dediğimiz o meşhur kelime. Tam olarak o. İmamoğlu'nu destekleyenlerin mahallesinin sınırları bellidir. Hani Erdoğan'ı destekleyenlerin sınırları bellidir. Milliyetçiler bir köşededir. Kadıköy'deki sekülerler başka bir köşede. Biz bu grupların birbirleriyle sadece kavga ettiklerini görmeye alışkınız. Ama Göktaş o sahnede devasa bir sentez yapıyor. Bütün tuşları aynı anda basıyor gibi. Aynen öyle. Görünürde birbirine düşman olan bu figürleri ve kitleleri alıp aynı anlatı matematiğinin içine hapsediyor. Yani hepsini aynı anda aynı sahnede deşifre ediyor aslında. Evet ve bu inanılmaz güçlü bir psikolojik etki yaratıyor. Toplumun bu birbirine düşman kutupları bir şakanın filtresinden geçerken aniden absürtlüklerini ele veriyorlar. İnsanlar o salonda hani karşı tarafın hatalarına gülerken bir saniye sonra kendi ideolojik çelişkileriyle, kendi mahallelerinin defolarıyla yüzleşiyorlar. Hem de çok hazırlıksız yakalanarak. Kesinlikle. Üstelik bunu çok güvenli bir alanda yapıyorlar. Komedi kulübü, gerçek hayatta asla bir araya gelemeyecek düşüncelerin silahsızlandırıldığı bir bölgedir çünkü. Ya seni dinlerken şunu fark ettim. Düşünsene hani her gün ekranlarda gördüğün, seni strese sokan bir siyasi krizi veya bir boykot haberini düşün. Tek başına okuduğunda bu senin üzerinde tonlarca ağırlık yapıyor. Kaygı yaratıyor. Aynen ama aynı konuyu bir kafede en yakın arkadaşınla konuşurken araya böyle zekice bir şaka sıkıştırdığınızda o şakaya birlikte güldüğünüz anda o ağırlık bir saniyeliğine buharlaşıyor. İktidar yok olmuyor, kriz bitmiyor ama senin o kriz karşısındaki çaresizlik hissin kırılıyor. İşte Harbiye'deki o 5.000 kişinin ya da sonrasında YouTube'daki 9 milyon kişinin yaşadığı tam olarak bu toplumsal buharlaşma anı değil mi? Harika bir benzetme. Gülmek hani özellikle böyle yoğun gündemli toplumlarda sadece bir eğlence değil, ortak bir savunma mekanizmasıdır aslında. Sana yalnız olmadığını hissettirir. İnsan o kahkahayı atarken bilinç altında şunu söyler. Evet, etrafımdaki bu büyük çelişkiyi, bu absürtlükleri sadece ben görmüyorum. Sahnede konuşan adam da görüyor, yanımdaki koltukta oturan yabancı da buna gülüyor. Demek ki delirmiyorum. Evet, resmen bir akıl sağlığını koruma çabası. Kesinlikle akılını koruma çabasıdır. Peki, eğer bu bir akılını koruma çabasıysa ve bu kadar iyileştirici bir tarafı varsa, neden olay bir anda devletin zirvesine tırmanacak kadar tehlikeli bir hale geldi? Ve bu bizi gösterinin yapım aşamasındaki o deli işi detaya götürüyor. Videonun açıklama kısmında öyle bir not var ki, hani okuduğumda gözlerime inanamadım. Evet, o açıklama metni çok çarpıcıydı. Ya adam kendi eliyle yazmış diyor ki, 2023 Haziran'dan bu yana matbaa icat edilmemiş, internet diye bir şey yokmuş gibi şehir şehir gezerek bizzat anlattığım bu gösterim birçok ülke, şehir ve 100.000'in üzerinde seyirci gördü. Ya dur bir dakika, bir adam bir komedi şovunu internete yüklemeden önce bir yıl boyunca 100.000 kişiye canlı canlı mı anlatmış? Aynen öyle. Matbaa icat edilmemiş, internet diye bir şey yokmuş gibi. Bu cümle sadece gösterişli bir nostalji falan değil. Bu, içinde yaşadığımız dijital çağın kurallarına karşı hani çok sert, çok stratejik bir meydan okuma bence. Ya bana bunu biraz açıklaman lazım. Çünkü herkesin ama herkesin dikkat çekmek için TikTok'ta şekilden şekile girdiği, algoritmaların bizi o 15 saniyelik videoya hapsettiği bir dünyadayız sonuçta. İçerik üreticileri her gün acaba bugün algoritma beni sever mi diye stres yaşarken, bu adam orta çağdaki bir meddah gibi, hani bir seyyar ozan gibi çantasını alıp köy köy, şehir şehir insanlara derdini anlatmaya gitmiş. Gerçekten seyyar bir ozan gibi. Ya bu tercihi neden yapsın? Neden en baştan dijitalin o devasa gücünü kullanıp viral olmak dururken bu kadar eski usul bir yola girsin? Çünkü dijitalin o devasa gücü
aynı zamanda devasa bir giyotindir. Bunu büyük resimle birleştirirsek, Göktaş'ın bahsettiği o sert ve tehlikeli sınırları dijital dünyada hani örneğin Twitter'da test etmeye kalktığını düşün. O sahnede anlattığı bir şakayı 15 saniyelik bir kesit olarak internete atarsan sence ne olur? Ne olacak? Anında bağlamından koparılır, muhtemelen 2 saat içinde linç edilir, 3 saat içinde de hakkında soruşturma başlatılır valla. Kesinlikle. Buna dijital çağda bağlam çöküşü diyoruz işte, context collapse. İnternette şakanın öncesi yoktur, sonrası yoktur, şakayı yaptığın ses tonu yoktur. Sadece çiğ, çıplak ve hedefe oturtulmaya hazır bir metin vardır. Göktaş'ın bir yıl boyunca internet yokmuş gibi davranması, o sansür mekanizmalarının dijital radarına yakalanmadan, hani tabiri caizse yer altında bir dayanışma ağı kurma çabasıdır. Dijital dünyadaki o acımasız bilgi bombardımanından kaçıp, eski usul, gerçek ve tamamen dokunulmaz bir topluluk hissi yaratmış. Yani aslında o salondaki insanlar sadece bir gösteri izlemiyor, ortak bir sırrı paylaşıyorlar bir nevi. Aynen öyle. 100.000 seyirci bu tehlikeli gerçekleri ekranlarının arkasında tek başlarına, korkarak ve izole bir şekilde dinlemediler. O salonlarda yan yana oturdular, yanlarındaki insanın o fiziksel sıcaklığını hissettiler, kahkahasını kulaklarıyla duydular. Bir şakaya aynı anda gülmek, dijital dünyadaki bir beğeni butonunun asla ama asla veremeyeceği kadar güçlü bir sosyal onaylanmadır. Bu hani resmen Fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa büyüyen devasa bir analog organizma inşa etmektir. İnşa etti ve sonra ne oldu peki? 1 Haziran 2026'da o organizmayı internetin vahşi doğasına saldı. Analog kalkan kalktı, hani o korunaklı alan bitti ve dijital gerçeklik başladı. 8 günde 9 milyon izlenme ve bom! Analog dünyada 100.000 kişinin güvenle güldüğü şey, dijitale düşer düşmez sistemin bağışıklık yanıtını tetikledi, meclis tartışmaları, gözaltı haberleri peş peşe geldi. Doğal bir reaksiyon aslında sistem için. Tabii canım. Bak mesela Medyaskop yayınında olayla ilgili hani meyve veren ağacı taşlıyorlar yorumu yapılmış. Can Dündar falan az önce dediğim gibi saray entrikası diyor. Öte yandan Emrah Safa Gürkan o meşhur Omnibus podcast'inde tam da bu olayın üzerine neden gülmeyi unuttuk, mizah ve kırmızı çizgiler diye bir bölüm çekmiş. Sistem bir anda o görünmez sınırlarını hatırladı ve duvarları tıkır tıkır ördü. Ya analogda güvende olanın dijitalde nasıl bir ulusal güvenlik meselesine dönüştüğünü görmek gerçekten büyüleyici. Bu bize hani mizahın kendisinin değil, o mizahın milyonlarca kişiye aynı anda kontrolsüzce ulaşabilme potansiyelinin gücü elinde tutanları ne kadar korkuttuğunu gösteriyor bence. Tamam, hani bütün bu manzarayı çizdik, analog ağları konuştuk, o bağlam çöküşünü, toplumsal psikolojiyi falan anladık. Ama ben hala en baştaki o can alıcı soruma dönmek istiyorum. Ve vallahi dürüst olmak gerekirse benim bir teorim var bu konuda. Dinliyorum. Beni çürütmek istersen buyur tabii. Bence Göktaş başından beri bu gözaltıyı, bu siyasi kaosu planlıyordu. O sadece bir komedyen değil, o bence bir aktivist. Sistemi içeriden çökertmek, hani insanları belli bir siyasi yöne kanalize etmek için sahnede. Dünyayı değiştirmek gibi bir kahraman kompleksi var belki de. Yoksa hani başka türlü neden kendini bile bile ateşe atsın ki? Ya teorine itiraz edeceğim çünkü elimizdeki veriler, o arşiv kayıtları bunun tam tersini işaret ediyor valla. Hadi ya, nasıl yani? Onu bir siyasi figür ya da dünyayı kurtarmaya çalışan bir misyoner olarak okumak komedinin doğasını bence yanlış anlamak olur. Eğer geçmiş kaynaklara hani adeta arkeolojik bir kazı yapar gibi bakarsak iki tane çok kilit ifade buluyoruz. İlki, bundan 2 yıl önce tam da o analog turnelerin başladığı dönemde Fatih Altaylı'ya verdiği bir röportaj. Ne diyor orada? Orada çok düz ve net bir cümle kuruyor. Diyor ki ideal mesleğim komedyenlik. Siyasetçi değil, kanaat önderi değil, aktivist değil, sadece komedi. Ya tamam, röportajda öyle demiş olabilir, anlıyorum da sonuçta eylemleri ortada. Birilerini bilerek ve isteyerek kışkırtıyor sahnele. İşte o kışkırtmanın sebebini de 4 yıl önceki başka bir kayıtta buluyoruz. Haber Global'deki Uykusuzlar Kulübü programına katılmış ve orada öyle bir cümle kuruyor ki bence bugün yaşadığımız bu ölü deniz krizinin kilit taşı o cümle hani. Diyor ki insanları rahatsız edince eğleniyorum. İnsanları rahatsız edince eğleniyorum. Vay canına. Ya bu gerçekten çok karanlık ama
Hani bir o kadar da dürüst bir itiraf. Değil mi? Motivasyonu bir manifesto yazmak, bir ideolojiyi savunmak ya da topluma yön vermek falan değil. Motivasyonu tamamen içgüdüsel. O doğuştan gelen saf komedyenlik dürtüsü aslında. O tabuları yıkmak, dokunulmaz sanılan, etrafından dolaşılan o sessiz anlaşmaları bozmak istiyor. Neden? Çünkü insanların yüzündeki o ilk şoku, o rahatsızlığı görmek ve ardından gelen kontrolsüz kahkahayı duymak ona inanılmaz bir entelektüel haz veriyor. Ya şuna benzetebilir miyiz o zaman bunu? Hani bu adam adeta sistemin yazılımıyla oynayan, açıklar bulan bir hacker gibi. Ama bunu sistemi tamamen çökertmek veya yerine yeni bir sistem kurmak için yapmıyor. Aynen öyle. Sadece o açığı bulmak için yapıyor. Evet, sadece o güvenlik açığını bulmanın, bakın hepinizin inandığı bu duvar aslında kağıttanmış demenin zevkini yaşıyor. Yani sahnede milliyetçileri, sekülerleri, işte İmamoğlu'nu ya da Erdoğan'ı anlatırken aslında bir taraf falan tutmuyor. O odanın tam ortasında duran o devasa fili işaret ediyor. Çünkü herkes o filden kaçmaya çalışırken file parmağını uzatmak eğlenceli. Vallahi hacker analojisi tam 12'den vurdu. Hackerlar da bir sisteme girdiklerinde çoğu zaman bunu hani sadece yapabildiklerini göstermek için yaparlar. O entelektüel meydan okuma için. Komedyen de toplumun o yazılı olmayan kurallarını, sosyal kodlarını hackler ve bir komedyen şaka formunu kullanır. Şaka öyle bir formdur ki hani sonunda bir gülme efekti bekler. Şakanın matematiği bu. Evet. Göktaş o sahnede çok ağır, hani çok can sıkıcı bir siyasi gerçeği alıyor, onu kusursuz bir şaka formatına sokuyor ve seyirciye sunuyor. Seyirci normalde sinirlenmesi veya belki kavga etmesi gereken bir gerçek karşısında o formatın kusursuzluğu yüzünden adeta hackleniyor ve kahkaha atıyor. Ve sistem, yani o devlet mekanizması veya siyasi figürler bu hacklenme durumuna seyirci kalamıyor tabii. Kalamaz çünkü herkesin o filden kaçındığı, hani belli kırmızı çizgiler etrafında herkesin parmak ucunda yürüdüğü o aşırı politize olmuş bir ülkede birinin çıkıp yüksek sesle "ya burada bir fil var" demesi sistemin kısa devre yapmasına neden olur ister istemez. Göktaş'ın motivasyonu sadece insanları rahatsız edip eğlenmek olsa bile hani bu eylemin sonuçları %100 politiktir. Kaçınılmaz olarak. Aynen. Gözaltına alınması, işte o Can Dündar'ların veya Cüneyt Özdemir'lerin falan manşetlerine çıkması, mizahın o en saf, en yaramaz doğasının otorite tarafından nasıl anında devasa bir tehdit olarak algılandığının bence en net kanıtıdır. Bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir geriye çekilip toparladığımda gerçekten inanılmaz bir tablo çıkıyor ortaya. Dijitalin o boğucu algoritmasından kaçıp, hani internet icat edilmemiş gibi 100.000 kişiyle omuz omuza, kulaktan kulağa büyüyen o yeraltı bir dayanışma ağı kuruyorsun. Sonra bu ağın 1 Haziran'da internetin o devasa vahşi arenasına atılması, 8 günde gelen 9 milyonluk bir patlama var. Ve sonuçta o gelen fırtına. Aynen öyle. Ve bunun sonucunda meclis koridorlarına, saray entrikalarına falan kadar uzanan koca bir iddialar zinciri, bütün bu kasırganın gözünde ise dünyayı kurtarma peşinde falan olmayan, sadece tabuları deşmeyi ve o rahatsızlıktan keyif almayı seçen bir komedyenin saf entelektüel dürtüsü var. İnanılmaz gerçekten. Hikayenin hani başından sonuna kadar dijitalleşmenin sınırlarından girdik insan psikolojisine, oradan da devletin kırmızı çizgilerine kadar uzanan tam bir toplumsal anatomi çıkardık bence. Olay valla sadece bir şakadan ibaret değil, o şakanın yankılandığı odanın ta kendisi. Evet. Ya o zaman tam da bu noktada bugün bizimle beraber bu konunun derinliklerine inen, bu incelemeye katılan sana kendi kendine düşünmen için hani kışkırtıcı bir soru bırakarak veda etmek istiyorum. Şunu bir hayal etsene. Toplumun her gün yaşadığı, işte bindiği otobüste, ödediği faturada, girdiği markette veya okuduğu manşette hissettiği o olağan, hani o sıradan gerçeklerin sadece bir sahnede, spot ışıkları altında bir mikrofona yüksek sesle söylendiği için ulusal bir siyasi krize dönüştüğü bir ortamdayız. Komedyenin apar topar gözaltına alındığı bir ekosistemde yaşıyoruz hani. Peki acaba günümüzde mizah, eğlenceli bir cuma akşamı aktivitesi olmaktan çıkıp, gerçeği kaydetmenin, sansürü delip geçmenin ve hayatta kalmanın en tehlikeli, en yeraltı gazetecilik formuna mı dönüştü? Bu çok
çok güçlü bir soru gerçekten. Değil mi? Haber bültenlerinin, o ciddi ana akım kanalların bize veremediği o ham çıplak gerçeği artık sadece stand-up sahnelerinden mi öğreniyoruz? Bunu kendi dünyanda bir tart derim. Bizimle olduğun için çok teşekkürler. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.